Dünyada binlerce insan Everest'e ayak bastı. K2'ye, en tehlikeli, en buzlu, en imkansız görünen zirvelere bile tırmanıldı. Ama Tibet'in ıssız batısında 6638 metrelik sıradan sayılabilecek bir dağın zirvesine bilinen tüm insanlık tarihi boyunca hiç kimse ayak basmadı. Üstelik bu bir teknik imkansızlık değil, isteyen tırmanabilirdi. Peki neden hala kimse denemedi? Bu sorunun cevabı sizi terk edilmiş krallıklara, gölün dibine gömülü hazinelere ve 4 büyük nehrin doğduğu tek bir noktaya götürecek. Videonun sonuna kadar kalın. Anlatacaklarımın çoğunu muhtemelen daha önce hiç duymadınız. Kailash, çevresindeki diğer zirvelerden kopuk, tek başına yükselir. Bu yüzden silüeti uzaktan bile net görülür. Neredeyse insan eliyle yontulmuş gibi. Dört yüzü, dört ana yöne bakar ve hepsi tepede karlı bir noktada birleşir. Sonuç, doğanın nadiren ürettiği bir simetri, devasa bir piramit. Güney yüzünde dikey bir yarık aşağı doğru iner ve bu yarık yatay çizgiler keser. Uzaktan bakıldığında görüntü gökyüzüne uzanan kocaman bir merdiveni andırır. Ama asıl gizem yükseklikle ilgili değil. Çevresinde çok daha yüksek zirveler var ve onlara çoktan tırmanıldı. Kailash'ın dokunulmazlığının nedeni başka. Dağ, birden fazla dinin gözünde kutsal kabul ediliyor ve zirvesine çıkmak açıkça hoş karşılanmıyor. Yıllar önce ünlü bir dağcıya bu zirveyi fethetmesi teklif edilmiş. Adam reddetmiş ve bu zirveyi fethetmek akıl kârı değil demiş. Daha sonra tam donanımlı bir ekip yola çıkmaya hazırlanınca da dünya çapında öyle bir tepki dalgası yükselmiş ki proje tamamen iptal edilmiş. O yasak hala geçerli. Komşu zirvelere defalarca tırmanılırken Kailash'a kimse dokunmadı. Çünkü dokunulamadığı için değil, dünya bunu birlikte istemediği için. Peki insanlara bu dağla ilgili tek izin verilen şey ne? Zirveye değil, çevresine gidiyorlar. Kailash'ın eteğinde, dağın etrafını tam bir daire çizerek dolanan 52 kilometrelik bir patika var. Buna Kora deniyor ve yüzyıllardır Asya'nın dört bir yanından hacılar buraya gelip bu çemberi tamamlıyor. Bu yolculuk günler sürüyor, hava öyle ince ki her adım ayrı bir çabaya dönüşüyor ve gün içinde hava koşulları defalarca değişiyor. İnanışa göre bu çemberi bir kez tamamlamak kişiyi arındırıyor. Defalarca tamamlayan ise özel bir manevi kazanım elde ediyor. Şimdi işin ilginç kısmına geliyoruz. Bazı hacılar patikayı saat yönünde yürüyor. Yerel eski bir inancın takipçileri ise tam tersi yönde akıntıya karşı gidiyor. En azimlileri ise tüm yol boyunca defalarca yere kapanıp secde ederek ilerliyor. Birkaç günlük yolu haftalara yayıyorlar. Rotanın en zorlu noktası yaklaşık 5600 metreye tırmanan Drolma geçidi. Burada hava iyice seyreliyor ve bu tırmanış tüm çemberin en büyük sınavı sayılıyor. Ama bu zorlu yolun herkesin bilmediği, girmesine izin verilmeyen ikinci, gizli bir versiyonu daha var. Standart Kora, dağa saygılı bir mesafeden dolanıyor. Ama bir de iç Kora denilen, dağın güney eteğine çok daha fazla yaklaşan gizli bir patika var. Buraya öylece giremiyorsunuz. Geleneğe göre bu iç yola girme hakkını ancak dış çemberi defalarca, genellikle en az 13 kez tamamlamış kişiler kazanıyor. Bu yüzden bu yakın patikayı çok az kişi gördü ve ana yoldan çok daha büyük bir gizemle örtülü kaldı. İç Kora, dağın yüzüne ve arkasında saklı bir kutsal alanlar zincirine kadar uzanıyor. Ana patikanın ortalarında bir yerde sıradan bir yürüyüşçünün fark bile etmeden geçtiği gizli bir giriş noktası var. Bu gizli yol, Kailash'ın güney duvarının dibine, kayaya adeta yapışmış eski inziva mekanlarına ve mağaralara çıkıyor. Söylenene göre, buralarda yüzyıllar boyunca keşişler sessizliği aramak için yaşamış. Peki bu gizli yolun sonunda, dağın dibinde tam olarak ne olduğu biliniyor mu? Aslında çok az şey biliniyor. Ama biraz aşağı inip, kayaya adeta asılı duran bir manastırdan bahsetmeden geçemeyiz.
Kailaş'ın eteğindeki kutsal bir gölün kıyısında, yuvarlak bir kaya tepesinin zirvesinde Chiyu Manastırı yükseliyor. Bölgenin en etkileyici manzaralı yapılarından biri. Beyaz badanalı duvarları ve altın çatıları kayaya öylesine kenetlenmiş ki, uzaktan bakınca kayanın nerede bittiği, yapının nerede başladığı anlaşılmıyor. Manastırın temelinde doğrudan kayanın içinde bir mağara saklı. Rivayete göre bölgenin en saygın öğretmenlerinden biri son günlerini burada inzivada geçirmiş. Bu yüzden ufacık mağara zamanla en önemli kutsal mekanlardan birine dönüşmüş ve hacılar dik patikayı tırmanarak buraya çıkıyor. Manastırın hemen yanı başında bu soğuk ve kurak yaylanın ortasında sıcak kaynaklar fışkırıyor, nadir bulunan bir doğal ayrıcalık. Havanın açık olduğu günlerde manastırın çatısından uzakta beyaz kubbesiyle parıldayan kutsal dağ görülebiliyor. Tıpkı su ile gökyüzü arasında asılı duran bir yapı gibi. Ama işte tam burada, aynı bölgede birbirine bu kadar yakın olup da birbirinden bu kadar farklı iki göl var. Ve bu ikisinin hikayesi gerçekten şaşırtıcı. Kailaş'ın eteğinde birbirine sadece dar bir toprak şeridiyle ayrılmış iki büyük göl yan yana yatıyor. Belki de gezegendeki en çarpıcı coğrafi tezatlardan biri burada. Bunlardan biri Manasarovar. Neredeyse mükemmel bir daire biçiminde, tatlı sulu, dupduru ve sakin. Dünyanın en yüksek irtifadaki tatlı su göllerinden biri sayılıyor ve yüzyıllardır arınma amacıyla ziyaret ediliyor. Diğeri ise hemen yanı başındaki Rakşastal. Suyu tuzlu, kıyıları çorak ve çıplak, şekli düzensiz ve kırık. Hemen hemen hiç sakinleşmiyor. Rüzgarsız günlerde bile yüzeyinde dalgalar oluşuyor gibi görünüyor. Biri ışığın ve iyiliğin gölü sayılırken, diğeri onun karanlık karşıtı olarak anlatılıyor. Bir efsaneye göre bu iki göl, bir zamanlar tek ve devasa bir su kütlesiymiş, sonradan ikiye ayrılmış. İkisini birbirine bağlayan dar bir kanal var ve yerel halk, bu kanaldan durgun gölün suyunun karanlık göle ne zaman aktığına dikkatle bakıyor. Çünkü inanışa göre bu akış, dünyadaki dengeyi koruyor. Şimdi gölden çok daha aşağıya, çölün ortasında buhar tüten bir yere inelim. Kailaş'ın batısında, kutsal dağın yakınlarında doğan büyük nehirlerden birinin kıyısında, ıssız ve taşlık bir arazide topraktan buhar yükseliyor. Burası Tirtapuri. Buz gibi ve çıplak kayaların tam ortasında ılık, hatta bazı noktalarda sıcak su fışkırıyor. Yüzyıllar boyunca bu su soğurken, çevrede beyaz, kızılımsı ve krem tonlarında tuhaf mineral oluşumları bırakmış. Rüzgarın kırbaçladığı donmuş bir platoda, bu buharlı sıcak nokta gerçek bir mucize gibi duruyor. Geleneksel olarak buraya, Kailash çemberi tamamlandıktan sonra hac yolculuğunu bitirmek için geliniyor. Hacılar ılık havuzlara giriyor, buradaki manastır ve kutsal alanları dolaşıyor. Kaynakların yanında büyüyen beyaz mineral parçalarına ise şifa gücü atfediliyor ve hacılar bunlardan küçük parçalar alıp yanlarında götürüyor. Bu mütevazı sıcak nokta, aslında uzun ve zorlu bir yolculuğun sessiz final noktası. Ama bu bölgenin çok daha büyük bir sırrı daha var. Bir zamanlar bu topraklarda yaşamış, sonra bir anda yok olan koca bir krallık. Kailaş'ın batısında, derin bir vadide, Tibet'in en eski ve en saygın manastırlarından biri yükseliyor. Toling. 1000 yıldan fazla bir süre önce kurulmuş ve yüzyıllar boyunca bölgenin ana ruhani merkezi olmuş. Alimlerin, hacıların aktığı, kutsal metinlerin çoğaltıldığı bir yer. Manastırın etrafını, su ve rüzgarın aşındırdığı, kilden oluşmuş, taşlaşmış bir orman gibi görünen kanyonlar sarıyor. Duvarlarında, uzak diyarlardan gelen ustaların getirdiği üsluplarla yapılmış, yüzyılları aşıp renklerini koruyan olağanüstü freskler var. Ama asıl çarpıcı olan bir başka yer, Tsaparang. Yüzlerce metre yüksekliğindeki dik bir kaya bloğunun üzerine kurulmuş, tamamen tünellerden, merdivenlerden ve kayaya oyulmuş,
yüzlerce mağaradan oluşan koca bir kale şehir. Bir zamanlar burada, ıssız yaylanın tam ortasında, zengin ve güçlü bir krallık, Guge Krallığı parlamış. En parlak döneminde 10 binlerce insan burada yaşamış, ticaret canlanmış, olağanüstü resimler yapılmış. Sonra, yaklaşık 400 yıl önce, bu krallık neredeyse bir gecede ortadan kayboldu. Yazılı kanıtlar neredeyse hiç kalmadı ve efsaneler birbiriyle çelişiyor. Tarihçiler bugün hala tartışıyor. Bu koca krallığın halkı gerçekte nereye gitti? Bu sorunun net bir cevabı yok. Kayaya oyulmuş pek çok mağara ve geçit hala keşfedilmeyi bekliyor. Ama tüm bu hikayelerin ortasında bir de gölün dibine gizlenmiş bir hazine efsanesi var. Manasarovar Gölü ile ilgili anlatılan en cazip efsanelerden biri şu. Eski krallık çökmeye başladığında, keşişler kutsal eşyalarını korumak için altın heykelleri, ayin araçlarını, değerli el yazmalarını gölün dibine indirmişler. İnanışa göre bunlar hala orada, soğuk ve berrak suyun derinliklerinde duruyor. İlginç olan şu ki, bu efsanenin gerçek hayatta yankıları var. Yerel çobanlar nesilden nesile. Göl kıyısında bazen eski eşyalara alışılmadık, araç gereçlere, süs eşyalarına rastladıklarını anlatıyor. Doğru mu, güzel bir uydurma mı, kimse tam olarak bilmiyor. Gölün dibi hiç gerektiği gibi araştırılmadı. Zaten bu irtifada ve bu soğukta orada bir şey aramak neredeyse imkansız. Baştaki soruya geri dönelim. Kailaş'a neden hala kimse tırmanmadı? Cevap, teknik bir imkansızlıkta değil. Cevap, insanlığın nadiren gösterdiği bir ortak kararda saklı. Bazı şeylere dokunmamayı, birlikte, sessizce kabul etmek. Kailaş'ın etrafında dönen her hacı, aslında zirveye değil, bu ortak sessizliğe saygı duruyor. 4 büyük nehrin doğduğu, 2 karşıt gölün yan yana durduğu, bir krallığın iz bırakmadan kaybolduğu bu topraklarda, insanlar yüzyıllardır bir tek şeyi öğrenmiş. Bazı zirveler, fethedilmek için değil, etrafında dönülmek için var. Ve belki de bu ıssız dağın asıl anlattığı hikaye tam olarak bu. Dünyanın en yüksek yerlerinden biri değil, insanın kendi isteğiyle geri durabildiği çok az yerden biri. Bu tarz gizemli yerlerin hikayelerini merak ediyorsanız, kanalda bu konulara devam ediyoruz. Beğenmeyi ve yorumlarda hangi gizemli yeri merak ettiğinizi yazmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanala abone olarak destek olabilirsiniz.